Hasan Sabbah deyince akla ilk olarak Alamut Kalesi geliyor. Tarihin en bilinmez karakterlerinden biri olan Hasan Sabbah'ın ve İsmaili, Nizari hareketinin merkez üssü olan Alamut Kalesi hakkında tarihi bilgiler, Alamut Kalesi nerededir gibi merak edilen soruların yanıtlarını bu ayrıntılı videomuzda bulabileceksiniz. Alamut, Farsça'da kartal yuvası anlamına gelir. Alamut Kalesi günümüzde İran'ın Rudbar bölgesindeki Kazvin şehrinde, başkent Tahran'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Güney Hazar eyaleti olan Deylem'deki Alamut bölgesinde yer alan bir dağ kalesidir. Milattan sonra 1090 yılında Hasan Sabbah tarafından ele geçirilmiştir. 1256 yılına kadar Şii İsmaili Nizari hareketi için merkez üssü olmuştur. Nizari devlet veya hareketi, İran ve Suriye boyunca dağılmış bir dizi bağlantılı stratejik kaleden oluşan, her yanı büyük düşman bölgeleriyle kuşatılmış bir mücadele sahasıydı. Kale, dağlık yapısı nedeniyle herhangi bir askeri saldırıya uğrama ihtimali çok düşük olarak düşünülmüştü. Uzun süre bu şekilde devam etse de 1256 yılında, istilacı Moğollar kaleyi ele geçirdi ve zengin kütüphanesini yok etti. Moğolların istilası nedeniyle bu döneme ait İsmaililerin tarihine ve düşüncesine ilişkin kaynaklar eksik kalmıştır. İsmaililer ve Hasan Sabbah hakkında bugün elimizde olan çoğu kaynak, onların düşmanları tarafından yazılmıştır. Bu yüzden tarihçiler, bu kaynakların doğruluğuna şüpheli yaklaşmaktadır. Moğol yıkımından sonra Alamut Kalesi, çeşitli yerel güçlerin ellerinden geçerek sadece bölgesel bir öneme sahip olmakla yetindi. Bugün, sadece kalıntıları kalan kale tarihsel önemi nedeniyle, İran hükümeti tarafından bir turizm bölgesi olarak geliştirilmektedir. Kale, Şii hükümdar Vahsudan Zeydi tarafından yaklaşık 865 yılında yaptırıldı. Efsaneye göre kral, bir av gezisi sırasında bir kaya üzerine konan bir kartal gördü. Bu bölgenin taktiksel avantajını fark ederek Aluh Amut olarak adlandırılan kalenin inşasını başlattı. Aluh Amut, kartal öğretisi, kartal yuvası gibi anlamlara gelir. Alamut, İsmaili daisi Hasan Sabbah'ın 1090 yılında kaleyi ele geçirmesine kadar Rüstanid Hanedanı kontrolünde kaldı. Fatıme halifesinin oğullarından olan Nizar bin Mustansır'a destek verdiği için Mısır'dan sınır dışı edilen Hasan Sabbah, İsmaililerin İran'da özellikle Deylem, Horasan ve Kuhistan gibi kuzey ve doğu bölgelerinde güçlü bir mevcudiyete sahip olduğunu keşfetti. O dönemde İran halkları, ülkenin tarım arazilerini ikta sistemiyle bölüp ağır vergiler alan iktidardaki Selçuklu yönetimine kızgındı. Selçuklu yöneticileri genellikle idare ettikleri yerler üzerinde tam yetki ve denetim sahibiydi. Bu arada İranlı zanaatkarlar ve alt sınıflar da Selçuklu politikaları ve ağır vergilerden memnun değildi. Hasan Sabbah, Sünni Selçuklu hükümdarlığının İran'da yaşayan Şii Müslümanlara dayattığı siyasi ve ekonomik baskılar karşısında harekete geçmek istedi. Bu amaçla Selçuklulara karşı bir direniş hareketi başlattı. Ancak bu isyanı başlatmak ve yönetmek için güvenli bir üsse ihtiyacı vardı. ...1090 yılında Selçuklu Veziri Nizamülmülk, İsmaili propagandası yapan Hasan'ın tutuklanması için emir verdi. Bu nedenle Hasan, Kazvin kasabasında, Alamut Kalesi'ne yakın civarlarda saklanıyor ve planlar yapıyordu. Burada kaleyi ve stratejik konumunu fark eden Hasan, çoğunlukla Şii Müslümanlarla çevrili kalenin ele geçirilmesi için halktan destek toplamaya başladı. Kalenin askeri yöntemlerle ele geçirilmesi neredeyse imkansızdı. Dar yollarından katırlar bile çıkamıyor, sadece yüksüz bir insan tırmanabiliyordu. Bu nedenle Hasan işgali titizlikle planlandı. Bu arada güvenilir taraftarlarını kalenin çevresindeki vadilere yerleştiriyordu. 1090 yılının yazında Hasan Sabbah, Kazvin'den Alamut'a doğru yola çıktı. Kılık değiştirerek kalenin hemen altındaki bir köye yerleşti. Kaledeki askerlerin güvenini kazanarak kaleye girdi.
Bu sırada sık sık kılık değiştiriyor, kaledeki Selçuklu komutanının dikkatini çekmemeye gayret gösteriyordu. Kale komutanı Mehdi, bölgede olduğu söylenen Hasan'ı bulmak için Kazvin'i ziyaret etti. Hasan Sabbah ve İsmaililer ile bağlantıları olan herkesin tutuklanmasını emretti. Hasan kaleyi ele geçirmek için kaleye sızdırdığı taraftarlarını harekete geçirdi. Kazvin'den kaleye dönen Selçuklu komutanı Mehdi, Hasan'ın tutuklanmasını emretti. Ancak askerler Hasan'ın emrindeydi. Hasan'ın tasarrufuyla komutanın kaleden sağlam çıkmasına müsaade edildi. İşte Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni bu şekilde, savaşmadan ele geçirdi. Hasan'ın kalenin sahibine bir dana postu kadar yer için 3000 altın verdiği, sonra bu postu ince ince kesip kaleyi çevreleyerek ele geçirdiği gibi fantastik hikayelerde anlatılır. Ancak bunlar birer efsanedir. Burada anlatılanlar, tarafsız tarihçilerin en çok kabul ettiği teoridir. Alamut ele geçirildikten sonra Hasan, hızla kalenin takviye edilmesine başladı. Burası savunma üssü olacağı için depolama odaları yapıldı. Surlar güçlendirilerek kale, büyük kuşatmalara dayanacak hale getirildi. Moğollar kaleyi işgal ettiğinde orada bulunan, taraflı ve İsmaililere tam anlamıyla düşman olduğu için güvenilir olmayan yazılar kaleme almış Sünni tarihçi Cüveyni bile, depolanmış sayısız malzemenin bir kuşatmaya dayanacak şekilde mükemmel durumda saklanmasını takdirle karşıladı. Günümüzde İranlı arkeologlar bu mahzenlerden bazılarını bulmuştur. Kalenin inşaatı bittikten sonra, Alamut Vadisi'nin çevresindeki köylüler sulama görevini üstlendi. Vadi tabanındaki araziler, arpa, buğday ve pirinç gibi kuru mahsullerin yetiştirilmesine uygun arazilerdi. Eğimli vadi, bol miktarda besinin ekilebileceği basamak benzeri platformlara ayrıldı. Kuşatma sırasında ihtiyaç duyulduğunda çevredeki köyler, kaleye bol miktarda malzeme sevk etmek için iyi bir donanıma sahipti. Alamut'un ünlü ve zengin kütüphanesi, tüm bunlardan sonra yapıldı. Astronomik aletler ve nadir eserleri barındıran kütüphane, dünyanın dört bir yanından gelen çeşitli dini inançlara sahip bilim insanlarını cezbetti. Ancak Moğol istilası nedeniyle İsmaililerin Farsça yazdığı, bilimsel ve kendi doktrinlerinin yer aldığı yazıları bugün hayatta kalamamıştır. Bu dönemlerde İslam merkezi İran'a taşınmış, İranlı İsmaili edebiyatı da yükselişe geçmişti. Ancak bahsettiğimiz gibi o dönemde üretilen nizari yazılarının büyük kısmı kaybolmuş ya da Moğol istilaları sırasında yok edilmiştir. O dönemden sadece yazarı bilinmeyen Haft Babı Baba Seyyidina ve Nasir Eldin Elotusi'nin bazı eserleri kalmıştır. Moğol hükümdarı Hülagü Han'ın önderliğinde, Moğollar 1256 Aralık ayında kaleyi ele geçirdiğinde, Hülagü'nün izniyle Cüveyni kütüphaneyi araştırdı. Her şey yakılmadan önce kurtarmaya layık gördüğü birkaç eser seçti. Bunların arasında Kur'an'ın kopyaları, bir dizi astronomik alet ve İsmaili eserleri vardı. Kütüphanenin yok olmasıyla, bir anti-İsmaili olan Cüveyni, Nizarilerin sapkın eğilimleri olduğu iddialarını ortaya attı. Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi, cennet bahçeleri, Haşhaşiler gibi konularda günümüzde dillendirilen çoğu efsane Cüveyni ve Marco Polo'ya dayanır. İsmaili inanç ilkelerine ilişkin en zengin eserler kütüphanenin tahrip edilmesiyle kaybedildiği için bu yalanların birçoğu bugün doğru zannedilir. Alamut Kalesi'nde bahsedildiği gibi cennet bahçeleri yoktur. Vladimir Bartol'un öncülüğünde ortaya çıkmaya başlayan popüler Alamut Kalesi kitapları bu bahçelerin var olduğunu, genç erkekleri kandırmak için haşhaş içirildiğini iddia eder. Ancak bunların tarihi hiçbir doğru dayanağı yoktur ve bir kısmı Cüveyni gibi tamamen taraflı bir tarih yazarına, geri kalanı da günümüz popüler kültürünün hayal gücüne dayanmaktadır. Kalıntılarda böyle bahçelere rastlanmamıştır. İngilizce'de suikastçı kelimesinin kaynağı olan assassin kelimesinin haşhaşiden türediği söylenir. Bu kelimenin liderlere suikastler düzenleyen İsmaili Nizarilerden esinlendiği doğrudur. Ancak haşhaşi ifadesi de bir anti-propaganda eseridir. Günümüz tarih bilimcileri bu kelimenin etimolojik kökeninin haşhaştan gelmediğini, bunun Marco Polo ve Cüveyni gibi taraflı tarihçilerin karalaması olduğunu ifade eder.
İzlediğiniz için teşekkürler. Hasan Sabbah hakkında bilgilerin yer aldığı videomuzu da kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın.